No Free, Ashuli, Hello. Önceki Star Fox Assault'un ilk bölümünü sizde göstermiştim nasıl açıldığını, oynandığını. Şimdi yaya bölümlerinin de geçtiği ikinci bölümle ilgili bir video çekmeye karar verdim. O bölümü oynayacağım. Ama açıkçası yaya bölümleri bana sorarsanız uzay bölümleri kadar güzel değil. En azından ilerleyen kısımlarda yaya bölümleri daha çeşitlense de bana sorarsanız Katrina gezegeninin geçtiği bölüm o kadar ilginç değil. Hep beraber onu izleyeceksiniz. Ben de onu oynamaya çalışacağım ve umarım ölmem. Dediğim gibi telefondan oynamak pek kolay olmuyor. Bir deneyeceğiz bakalım. Öncelikle önceki kaydımı geçelim. Story, continue. Hatırlarsınız öncekinde Fortuna gezegenindeki olay inceleniyordu. Daha sonradan Members of Star Fox, evet. a grave danger looms. The Lilat system is in peril. What? How do you know? We know. The research director will brief you on all the details. Hello again, everybody. Dad, you're the research director? Bu You kısmı never told me önceki that. videolardan hatırlıyorsunuzdur ama sonuçta tekrardan her bir bölümü anlatmak için, en azından üzerinden geçmek için tekrar oynatıyorum. Indeed, they are the enemies you faced earlier. I believe it was about 17 years ago. A whole fleet was destroyed by a soul aperoid. We were somehow able to survive that trial, but that was just a taste of what's coming. We are currently analyzing data from the core memory you found. But we could understand much more if we had a complete specimen. We have detected a distress signal originating from the Kaina outpost. However, we're unable to contact anyone there. We suspect aperoid involvement. You must find the distress signal. No problem at all, sir. I'll head to the surface immediately. That signal shouldn't be too hard to find. Tabii ki yaya bölümünü tanıtmak için sadece biz yayadan gidiyoruz. Diğer karakter havadan şans yaver giderse aşağı doğru ateş ettiğinde yerdeki düşmanları rastgele vuruyor. Onun dışında orada rastgele uçuyorlar havada. Yani tamam, tanıtmak için sadece bizi yayadan götürüyorlar. Ama açıkçası diğer takım üyelerine daha aktif yardım ettiğini görmek isterdim. Gerçi günümüzdeki bazı oyunlarda yani dost yapay zekanın daha az yardım ettiğini bildiğim için Star Fox Assault'a laf etmek istemiyorum bu konuda. Ama ben takım arkadaşımızın daha çok yardım ettiği kısımları daha çok seviyorum açıkçası. Ki oyunun ilerleyen kısımlarında bu oluyor. Ama dediğim gibi her bölümde biraz farklı bir durum var. It's too quiet. Something's wrong here. Arkadaki savunma sistemleri niye aktive oldu diye kimse sormuyor. It's a trap. It's the aperoids after all. Fox, first get rid of the aperoids in your pack. The longer you charge your shot, the stronger it becomes. Kapı kapalı. Fox, looks like you've got more company. You gotta change weapons to fit the situation. Head out for the target on your radar. Use that machine gun to blast the whole lot of them. Klasik bölgeyi temizledim. Whew, there's no end to these things. Peppy,
Send me a Landmaster, will you? On its way. What's the situation? Well, I got my hands full. But what else is new? Done. Here's your Landmaster. Let me know if you get lonely and I'll drop by. Landmaster aslında ilk Star Fox 64'te karşımıza çıkmıştı. Bazı roket sistemlerinin olduğu bir tank aslında. Arwing'deki bazı özelliklerin yaya versiyonu çevrilmiş versiyonu. Good to see the transmission system's target. Ama ilk defa burada 360 derece kullanma özelliğine sahibiz. Çünkü daha önceden sadece düz yolda ilerliyorduk. Bu açıdan güzel bir yenilik Star Fox serisi için ama dediğim gibi yani Landmaster'ın birazcık ağırlığını azaltmışlardı sanki. Bana öyle geliyordu bölümlerde. The enemy numbers are growing. Use the Landmaster. Got it. Show them what that Landmaster can do. Folks, I've got enemies on my tail. Ha. Tabii. Look above you and locate Crystal. Tamamdır. I'm hit. Sakin sakin. Bende. Bende. Biraz daha sıklaşın yukarısa. Hayır birazcık da kendileri kaçma manevrası yapsalar daha iyi olur. Tamam oyuncuya zorluk yaşatmak istiyorlar ama Unbelievable. yani Look above you and locate Crystal. bir en azından rastgele olsa bu olaylar. Smash anyone and anything that gets in your way. This isn't looking good. I'm in real trouble. No! Sorry, but I've got to get out of here. Ya elimden geleni yaptım açıkçası. Smash anyone and anything that gets in your way. Genelde takım üyelerini kurtarmak istiyorum. Hem skor yardım yapıyor hem az da olsa yardım ediyorlar. Bir de takımda oldukları sürece yani görev sırasında ona göre diyaloglar dönüyor. Bazı diyaloglar da bayağı eğlenceli oluyor aslında. Ama bu seferki oynadığımda kurtaramadım. Genelde Star Fox 64'te olduğunda bir sonraki görevde takımdan uzak kalıyor eğer takımda düşerse. Bakım sürecinden dolayı aracın. Bu da gidişatı daha farklı bir yön veriyordu. Keşke mesela bu oyunda da mesela ne bileyim Star Fox 64'teki gibi rotamızı seçebilsek, yapabildiklerimizi seçebilsek ya da ne bileyim yaptığımız bir görevdeki bir olay diğer bölümdeki bir olayı tetiklese, değiştirse. Yani Star Fox 64'ten bu konuda geri kalmışlar. Yani çoğu konuda gelişmiş olsa da açıkçası bu konuda birazcık dönemin ne bir seyri arasında geride kaldığını diyebilirim. Way to go, Fox. That's the spirit. Sağ olasın. Sağ olasın. Oops. Now it gets serious. Now it gets serious. Got it. Hoppa. Parçalı. Smash anyone and anything that gets in your way. Mesela ilerleyen oyunlarda daha farklı diyaloglar da olabiliyordu aynı olayı gerçekleşen ama burada bazı diyaloglar hep aynı yapılmış. Tabi seslendirme bütçesinden kaynaklı olması muhtemel. Çünkü Nintendo o zaman GameCube konsolunda ilk odağı oyunu Star Fox Assault değildi zaten. Zaten daha önceden Star Fox Adventures'a bayağı uğraşmışlardı. Bu oyunu serinin hayranlarına bir jest olsun diye bakın klasik bir Star Fox yaptık diyebilmek için yaptılar muhtemelen. Ki bu oyun çıktığında Namco ile birlikte nasıl desem
arcade oyun makineleri de geliştirmeyi planlıyorlar diye okumuştum. Ama hiçbir zaman gerçekleşmedi. Aslında öyle de görmek güzel olabilirdi. Ya onu şu an yapabildiğini sanmıyorum. Whoa, what are these things? Merhaba ve zamanda geriye doğru bir yolculuğa hoş geldiniz. Bugün sıradan bir gün değil. Bugün dünyanın tarihindeki en büyüleyici ve gizemli dönemlerden birine adım atıyoruz. Fark ettiyseniz partikül efektlerine bayağı ağırlık vermiş yani. Tekstür kalitesi o kadar yüksek değil, özellikle duvarlarda falan. Neredeyse bomboş. Ama Gökyüzü alışık olduğundan partikül efektleri ve çok ışık daha efektlerine fazla dönemi için bayağı önem vermişler. Çünkü dediğim gibi GameCube'ün ilk ortaya çıkması bu grafik konusunda iyi değildi ama partikül efektlerinde diğer rakiplerine göre o dönemde daha güçlüydü. Dünya tarihinin hiçbir Bunu vurgulamak dönemine için benzemeyen çaba göstermişler gibi görünüyor. Cambrian patlaması. Bu dönem yaklaşık 541 milyon yıl önce başladı ve gezegenimizin biyolojik çeşitliliğinde devrim yarattı. O zamana kadar yaşam çoğunlukla basit ve mikroskobikti. Ancak Cambrian ile birlikte çok hücreli canlıların sayısı büyük bir artış gösterdi. Yani Adeta Crystal'ı evrimsel kurtarmadım. bir Seni mi patlama kurtarayım yaşandı. Slip'i yani? Okyanuslar daha önce Ne hiç kurtaramamış görülmemiş abi. canlılarla dolup taştı. 500 milyon yıldan daha uzun bir süre önce yaşanan bu olağanüstü Yani dönem eşi Crystal'ı benzeri kurtarmak görülmemiş bir yaşam ben onur duyarım da. ve Yani birçoğu Slippy modern gözümüze tamamen yabancı olan göz kamaştırıcı severim yine Slippy'yi de. evrilmiş yaratığa yol açtı. Burada Slippy'yi de kurtarmamız lazım. Çünkü oyunun sonundaki düşman var. Oyun bölüm sonu canavarı. Onu yenebilmek için can skorunu iyi görmemiz lazım. Çünkü hedefin neresi olduğunu anlamak için. Eğer takımda Slippy olmazsa bölüm sonu canavarların analizini yapamıyoruz. Öyle bir mekaniksel eklenti var. Star Fox 64'ten gelen bir şey. Arasında hem tuhaf hem de muhteşem bir evrilmiş yaratık, gerçek bir evrim harikası yüzüyordu. Anomalocaris. Bu canlı o dönemin en büyük ve en korkulan avcılarından biriydi. Uzun, esnek gövdesi, yüzgeçleri ve şaşırtıcı derecede gelişmiş gözleriyle Cambrian denizlerinin hakimi olmuştu. Anomalocaris avını yakalamak için kullandığı pençeleriyle ve hızlı hareket kabiliyetiyle dönemin ekosisteminde önemli bir rol oynuyordu. Bu olağanüstü hayvan, Anomalocaris canadensis, sadece başarılı bir avcı değil, aynı zamanda bu önemli dönemde çiçek açan inanılmaz çeşitliliğin de bir kanıtıydı. Onun fosilleri, Cambrian patlamasının ne kadar radikal bir değişim yarattığını gösteriyor. Anomalocaris'in karmaşık yapısı, evrimin ne kadar hızlı ve yaratıcı olabileceğinin canlı bir örneği. Yani normalde buraya gitmemiz yok bölümde ama gitmemize izin verecek şekilde tasarlamışlar. O yüzden ben de faydalanmak istedim. Öyleyse Anomalocaris'in sırlarını ortaya çıkarmak için Muhtemelen fosil bunu kayıtlarını rehberimiz olarak kullanarak Cambrian denizlerini oyun içinde Versus mod diye geçen mod için bilerek büyük haritayı tasarlamışlar. Oyuncular dışarı kilitli alanlarda dolaşsın diye. bize geçmişin kapılarını aradı. Ama sonuçta gidebiliyorken Patlaması, niye yaşamın gitmeyelim? ne kadar dayanıklı Ben açıkçası ve böyle yenilikçi farklı uç yerlere gitmeyi seviyorum. bir dönüm noktası. Şimdi bu büyüleyici yolculukta bize katılın ve geçmişin sırlarını birlikte keşfedelim. En eski biçimlerinde bile yaşamın yaratıcılığına ve direncine hayran kalmaya hazır olun. Cambrian patlaması sadece geçmişin bir hikayesi değil, aynı zamanda yaşamın sonsuz Tamam, olasılıklarına haritaya göre ve yakınlarda bir yerde olması lazım. bir kanıtı. Aha. Şimdi bu olağanüstü dönemi birlikte keşfetmeye başlayalım. İçeri girmemiz lazım. Hikayemiz okyanusların derinliklerinde değil, Kanada Kayalık Dağları'nın yükseklerinde, dünyanın en sıra dışı ve zengin fosil alanlarından biri olan Burgess Shale'in engebeli ve büyüleyici arazilerinde başlıyor.
Bu bölge milyonlarca Star yıl Fox önce serisindeki denizle kaplıydı. ikonlaşmış Ve silahlardan bugün bir kayaların tanesi. arasında saklı Daha çok bunu kalmış, Sketchfab'da benim yaptığım patlamasına yeniden dair yapımla hatırlıyor olabilirsiniz. Yani bu Burgess model Shale, yalnızca fosillerin küresel bir el olduğu bombası değil, ve sensörlü bir aynı bomba. zamanda bu fosillerin Ve istediğiniz gibi olağanüstü şarj edebiliyorsunuz korunmuş diğer detaylarıyla silahlar gibi. da bilim dünyasını büyülemeye devam ediyor. Tabi Burada sensör bombaları da kayadaki var. hassas izler ve ince Şuraya bir detaylar koyalım belki kambriyen gelenler. patlamasının sırlarının kilidini açmanın anahtarını tutuyor. Her bir fosil yaklaşık Gatling gun'ı 508 alalım. milyon yıl Hoppa. öncesine yaşamın çeşitliliğinin adeta patladığı bir döneme ışık tutuyor. Bu izler bilim insanlarına o dönemde okyanuslarda yaşayan tuhaf ve alışılmadık canlıların dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. Anomalocaris yani anormal karides, tarih öncesi Değilim Sıkı, hiç değilim. ilk olarak burada ortaya çıktı. Ancak bu olağanüstü canlının keşfi başından beri büyük bir kafa karışıklığına yol açtı. İlk bulunan fosil parçaları o kadar tuhaftı ki bilim insanları bunların tek bir hayvana ait olduğunu uzun süre anlayamadı. Başlangıçta bu parçalanmış kalıntılar farklı yaratıklara ait sanıldı. Her biri ayrı bir tür olarak tanımlandı. Ve bu durum paleontologları onlarca yıl boyunca şaşkınlık içinde bıraktı. Her yeni keşif gizemi daha da derinleştiriyor, bilim insanlarını yeni sorularla baş başa bırakıyordu. Dağınık ve eksik parçalardan iyidir. soyu tükenmiş bir hayvanın gerçek şeklini ortaya çıkarmak hem heyecan verici hem de son derece zorlu bir süreçti. Her yeni parça, büyük bulmacanın eksik bir parçası gibi Anomalocaris'in gizemli dünyasını biraz daha aydınlatıyordu. Bu çözülmesi onlarca yıl ve birçok parlak zihnin işbirliğini gerektiren gerçek bir bilimsel bulmacaydı. Sonunda sabır ve merak sayesinde Burgess Shale'in kayalarında saklı kalan bu gizemli yaratığın hikayesi gün yüzüne çıkmaya başladı. Her Menzilden yeni çıkıyor. keşif geçmişin sırlarını biraz daha açığa çıkarıyor Tamam. ve yaşamın evrimine dair anlayışımızı derinleştiriyor. Sonunda fosil yapbozundan ortaya çıkan yaratık şaşırtıcı olmaktan başka Keşke bir siz şey. de inseniz de yay olarak Mütevazı bir karidesten şey çok yapsın. uzak olan Anomalocaris, zamanının çoğu yaşam biçimini gölgede bırakan korkunç bir avcı olan Kambriyen denizlerinin Sağ olasınız. tuhaf, büyük boyutlu bir karidese benzeyen ancak çok daha tehditkar bir yaratık hayal edin. Bu Anomalocaris'ti, 2 metreye kadar uzunluğa ulaşan aerodinamik gövdesi, yanlarını kaplayan bir Şöyle duvardan esnek sekerek kanatlarından arkaya suda geçecek. itiliyordu. Bu nazik bir otlayıcı değildi. Tamam, temizlendi. Hız ve çeviklik içinde Yani canlı var. İyi. zamanının gerçek bir zirve yıldızı. Sonuçta burasının bir zula olduğunu düşünürsek normal. Ancak Anomalocaris'i gerçekten ayıran şey, gerçekten benzersiz özellikleri. Yani bu kadar Bu büyük bir canlı, üste temizden Kambriyen terk döneminin etmişler. sularında İyi, yüzen merak sıradan etmişiz. bir avcı değil. Yenisini mi yapmışlar? Daha çok üstün Dönemin var. diğer canlılarından Ha, aslında Star Fox tamamen Command'ı farklı. düşünürsek Adeta bir sürü bilim üstün kurgu olduğunu biliyoruz. filmlerinden fırlamış gibi görünüyor. Onun Ama anatomisi yine de üst bayağı iyi durumda tarihte yani. eşi benzeri olmayan bir çeşitlilik ve Belki karmaşıklık hikayede atladığım sergiliyor. kısım vardır. Örneğin gözlerini ele alalım. Bunlar basit ışığa duyarlı noktalar değil, belki de birçok modern eklem bacaklığınınkini bile aşan olağanüstü bir görüş sağlayan, bir sineğinki gibi karmaşık, bileşik gözlerdi. Her bir göz binlerce küçük mercekten oluşuyordu ve bu sayede Anomalocaris, çevresindeki dünyayı neredeyse 360 derece görebiliyordu. Bu gelişmiş görme yeteneği, avını tespit etmede ve tehlikelerden kaçmada ona büyük bir avantaj sağlıyor. O dönemde bu kadar gelişmiş gözlere sahip başka bir canlı yoktu. Sonra başının ön tarafında devasa kollar gibi konumlandırılmış bir çift eklemli dikenli uzuv olan Tamamdır. ikonik ön Burada uzantıları yakında var. bir yer. Bu uzuvlar Anomalocaris'in avını yakalamasında ve tutmasında hayati bir rol Ha. oynuyordu. Tabii. Her bir uzuv esnek eklemlerle hareket edebiliyor ve avını sıkıca kavrayabiliyordu. Ayrıca bu uzuvların üzerindeki dikenler avın kaçmasını neredeyse Arka bir de imkansız Taytay hale ne? getiriyor. Gezegeni gördük sanki. Keskin dikenlerle uçlu bu müthiş silahlar
Halkalı bir çöl gezisi. manipüle etmek için mükemmel Dune- bir şekilde tasarlanmıştır. Dune romanını biliyorsanız Avını yakaladıktan sonra ona ilham alındığı kolayca söyleniyor. Ondan ilham ağzına alındığı doğru söyleniyor. yönlendirebiliyordu. Bu özellik onu dönemin Yine etkili kelimeleri avcılarından söylerken hatalar biri yapıyorum. Lütfen affedin ve arkadaşlar. sonunda yaşayan hayvanlarda bulunmayan dairesel bir yapı olan ağzına geliyoruz. Bu ağız vücudunun alt kısmında tam ortada yer alıyordu ve ilk bakışta oldukça Kesinlikle tuhaf Landmaster'a ihtiyacım olacak. tırtıklı plakalarla Sağ olun. çevrili bir korkunç delik, Anomalocaris'in kendisinden çok daha büyük yaratıkları yutmasına izin vererek daralabilir ve genişleyebilir. Bu ağız yapısı avını parçalamak Aim for the flashing point on its underside. Buraya nasıl çıkacağım? Ha şuradan. Olmaz. Now it gets serious. Yukarıdan da aşağı ateş açıyorlar ama yani bu düşman da havaya da ateş açtığı için fazla yaklaşamıyor. Gördüğünüz gibi yani. Aim for the flashing point on its underside. Whoa, here comes trouble. Roll out of harm's way. Its weak point is on Ow. top, Fox. I sent you a landmaster, Fox. Get on top by hovering. Check the location of the landmaster on radar. Stupid bugs. Yani evet bir tür böcek denilebilir bunlar. Sık. Ben alamam. Landmaster. Aim for the flashing point on its underside. Sağ olasın biliyorum. Aha, I'll try to draw their fire. The rest is up to you. sağ olasın. Falco. Evet. Ay. Oh. What's wrong? Get in the landmaster, Fox. Aim for the flashing point on its underside. Çok kötü bir yere ışınlamışsın. Yok aslında iyi bir yere ışınlamışsınız. İlk defa buraya ışınlandı diyor. Herhalde benim yakınlık kılar. İyi hamleydi Sleepy. İyi hamle. Roll out of harm's way. Aim for the flashing point on its underside. Whoa, here comes trouble. Check the location of the landmaster on radar. Got it. Aim for the flashing point on its underside. Aa, I sent you a landmaster, Fox. Check the location of the landmaster on radar. bir cam lazım bana. Aim for the flashing point on its underside. Stupid bugs. Kesinlikle. Oo, hayır. Hasar verdi. Hemen bir can almalıyım. Tamam.
Old school shoot 'em up tarzı oyunların günümüzde hayatta kalan tek versiyonu Star Fox serisi diyebilirim. En azından büyük çaplı. Bring it on, big guy. Aim for the flushing point on its underside. İlk oynadığım bu kadar zor gelmemişti. Oh. Evet, ilk ölüşümü ikinci kısımda yaptım. Ay. Ya bu sefer gerçekten kötü bir yere ışınlanmışsınız. Roll out of harm's way. Now, its weak point is on top, Fox. Get on top by hovering. Ay. Tamam, tamam. Aha. That's it, Fox. That's its weak point. That's it, Fox. Now you got it. Bu. Bu. It's getting weaker, Fox. Keep Ah. at it. İyi ki zorda oynamadım ya. Orada da tepinmeye başlıyor. Hiç çekilmez. Fox, get that core memory. Okay, that must be it. Careful. We don't know anything about what we're up against. I know that. Hey, it looks like that distress Ve signal is no sindirmek longer için transmitting. mükemmel bir şekilde evrimleşmişti. That doesn't sound good. Anomalokaris'in bu benzersiz anatomisi onu Kambriyen okyanuslarının en korkulan avcılarından. Pigma bu arada önemli çünkü Star Fox serisinde çok önemli bir yere sahip. Peppy ve Fox'un babası James de aynı takımdaydı. İlk Star Fox takımdaydı. Anomalokaris'in Sonra ölçeğinin takım üyelerine gerçekten ihanet edip anlaması Fox'un babasının için ölmesine neden Kambriyen oluyor. yaratığının nispeten Yani küçük olduğunu hem Fox'un babasının ölmesinin nedeni dolaylı olarak hem de muhtemelen çocukken bayağı sık gördüğü biri. O yüzden Pigma gerçekten seyri için çok sinir bozucu ve Fox için de dramatik biri olduğunu söyleyeyim. Tracking Pigma on radar. Ya pislik kelime tanımının Star Fox serisindeki eş anlamlı olduğu kişi yani. Minyatür dünyada zahmetsizce süzülen Anomalokaris'i tanıdı. Boyutu, yırtıcı cephaneliğiyle birleşince Anomalokaris'i müthiş bir güç, Kambriyen ekosisteminin dokusunu şekillendiren bir üst Üzgünüm Kristen. Gets no mercy. Ne olmuyoruz? Evet, oynadığınız için teşekkür ederim. Şimdi bir sonraki bölümde Pigma'nın gittiği yeri bulmaya çalışacağız ve onu yakalamaya çalışacağız. Muhtemelen de suç lordlarının olduğu ve Okini İmparatorluğu'na bağlı bir uzay istasyonunda saklanıyorlar ki bu istasyon Star Fox serisinin önemli bir yere sahip olan Star Wolf takımının saklandığı üs olacak muhtemelen. Evet. Direkt öyle. Curse you, Pigma. Why'd you run to such a vile place? This colony's supposed to be a hideout for all sorts of criminals. Don't you idiots know? This is part of Lord O'Donnell's territory. Hey, who let you in? This is the Star Fox Evet, team. Star Fox Assault'un ikinci oynanış videosu burada sona erdi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu seri hakkında video çeken fazla bir Türkiye'de kişi yok. Herhalde ben tekim. Belki başkaları da çeker bundan sonra. Bir sonraki ne zaman olur bilmiyorum oynanış videosu. Ama o zamana kadar sonra görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.